Merhaba. Bu videoda evde ve bahçede salatalık yetiştirmenin tüm detaylarını paylaşacağız. Salatalık, yetiştirmesi kolay ve sağlığa son derece faydalı bir sebzedir. Kendi organik salatalıklarınızı yetiştirmek istiyorsanız bu rehber tam size göre. Daha fazla video ve bahçecilik tüyoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Salatalık yetiştiriciliği için gerekli malzemeler: tohum seçimi. Salatalık yetiştiriciliğinde doğru tohumu seçmek çok önemlidir. Tohumlarınızı organik, hibrit veya heirloom, ata tohumu olarak seçebilirsiniz. Organik tohumlar doğal yöntemlerle yetiştirilmiş ve çevre dostudur. Bu yüzden kimyasal gübre ve pestisit kullanılmaz. Hibrit tohumlar daha yüksek, verim ve hastalık direnci sağlar. Ancak her yıl yeni tohum almanız gerekebilir. Çünkü bu tohumlar melezdir ve aynı verimle tekrar ekilemeyebilir. Heirloom tohumlar, ata tohumları ise geçmiş nesillerden gelen, doğal yollarla yetiştirilen ve genetik çeşitliliği koruyan tohumlardır. Bu nedenle daha zengin bir tat sunar ve farklı iklim koşullarına daha iyi adapte olabilir. İklim koşullarınıza ve bahçe büyüklüğünüze uygun türü seçmek, bitkilerinizin sağlığı ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Saksı ve bahçe toprağı. Saksıda yetiştirecekseniz, drenajı iyi olan büyük bir saksıya ihtiyacınız olacak. Saksının altında drenaj delikleri olmalıdır. Toprak olarak humusça zengin, iyi drene olan bir karışım tercih edilmelidir. Bahçede yetiştirirken ise humusça zengin ve su tutma kapasitesi yüksek toprak kullanmalısınız. Toprağın pH değeri 6 ile 7 aralığında olmalıdır. Gübre ve diğer gerekli ekipmanlar. Salatalıklar besin açısından zengin toprağı sever, bu yüzden organik gübreler, kompost veya solucan gübresi kullanılması önerilir. Ayrıca bahçe eldivenleri, su spreyi ve fidan bağlama telleri gibi ekipmanlar da işinizi kolaylaştıracaktır. Ekim aşaması. Tohum hazırlığı. Tohumları ekmeden önce, tohumların çimlenme oranını artırmak için ılık suda yaklaşık 8-12 saat bekletebilirsiniz. Bu işlem, tohum kabuğunu yumuşatarak çimlenmeyi hızlandırır. Ilık su kullanarak tohumları bekletmek, tohumların içindeki embriyonun daha kolay gelişmesine olanak tanır. Su sıcaklığının 20 ile 25 derece civarında olması idealdir. Çok sıcak su kullanmak tohumlara zarar verebilir. Tohumları bekletirken suyun temiz ve klorsuz olmasına dikkat edin. Bu işlemden sonra tohumları hafifçe kurulayarak nemli bir kağıt havluya sarabilirsiniz. Tohumları nemli bir ortamda 1-2 gün daha bekletmek, çimlenme sürecini daha da hızlandırabilir ve daha güçlü fideler elde etmenizi sağlar. Ekim yöntemi. Saksıda yetiştirecekseniz her saksıya en fazla 2 tohum ekin. Toprağın derinliği yaklaşık 2-3 santimetre olmalıdır. Tohumları ekerken toprağı hafifçe bastırarak tohumların iyice temas etmesini sağlayın. Toprağın üzerini çok sıkı bastırmamaya dikkat edin. Bu çimlenmeyi zorlaştırabilir. Saksının iyi drenaj sağladığından emin olun ve saksıyı ışık alan bir yere yerleştirin. Saksıda salatalık yetiştirirken toprağın nemli kalmasına özen gösterin ancak fazla sulamadan kaçının. Bahçede ekim yapıyorsanız bitkiler arasında en az 30-40 santimetre mesafe bırakmalısınız. Bu, bitkilerin köklerinin daha rahat gelişmesini sağlar ve büyüme sırasında yeterli havalandırmayı sunar. Ayrıca bitkiler büyüdükçe dalların birbirine karışmasını önlemek için bu mesafe önemlidir. Ekim sırasında toprağın sıcaklığının 18 ile 25 derece arasında olması tohumların daha hızlı ve sağlıklı çimlenmesini sağlar. Fide bakımı ve ilk gelişim. Çimlenme süreci. Tohumlar ılık bir ortamda tutulmalı ve toprak nemli olmalıdır. Çimlenme genellikle 7 ile 10 gün içinde gerçekleşir. Bu süre zarfında toprağı nemli tutmak çok önemlidir. Ancak aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir. Işık ve ısı gereksinimleri. Salatalık bitkileri bol güneş ışığını sever. Günde en az 6 ile 8 saat doğrudan güneş ışığı alan bir yere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca salatalık için ideal sıcaklık 20 ile 30 derece arasındadır. Sıcaklık bu aralıktan düşükse büyüme yavaşlayabilir. Fidelerin güçlendirilmesi.
Fideler çimlendikten sonra daha sağlıklı büyümeleri için rüzgar ya da bir fan yardımıyla biraz esinti sağlanabilir. Bu, bitkilerin köklerinin ve gövdelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bakım ipuçları: sulama. Salatalık bitkileri düzenli ve yeterli miktarda suya ihtiyaç duyarlar. Saksıda yetiştiriyorsanız, saksının altında suyun birikebileceği bir tabak olmalıdır. Ancak fazla suyun bitkiden uzaklaştırılması da önemlidir. Bahçede yetiştirirken, bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde sulanması tavsiye edilir. Bu, suyun köklere daha iyi ulaşmasını ve buharlaşma kaybının azalmasını sağlar. Toprak nem seviyesi kontrolü. Toprağın nem seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Toprağın üst kısmı kuruduğunda bitkinin alt köklerine su ulaşmasını sağlamak için derin sulama yapılmalıdır. Gübreleme. Bitkilerin gübreye ihtiyaç duyduğu dönemlerde, yani fidelerin hızla büyümeye başladığı ve meyve verme dönemlerinde düzenli olarak gübre uygulaması yapılmalıdır. Azot, fosfor ve potasyum açısından dengeli bir gübre kullanmak bitkilerin gelişimini destekleyecektir. Ayrıca organik gübreler de tercih edilebilir. Haftalık olarak kompost çayı veya deniz yosunu özü kullanarak bitkilerinizi destekleyebilirsiniz. Bağlama ve destek. Salatalık bitkileri tırmanıcıdır ve destek sağlandığında çok daha verimli büyürler. Bitkilerinizi bağlamak için bir kafes veya sırık kullanabilirsiniz. Bu yöntem bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur ve meyvelerin daha temiz olmasını sağlar. Salatalık fideleri büyüdükçe gövdeyi düzenli olarak bağlayarak bitkinin düşmesini önleyebilirsiniz. Hastalık ve zararlılarla mücadele. Yaygın hastalıklar, külleme, beyaz toz halinde bir tabaka olarak kendini gösterir. Bu hastalığı kontrol altına almak için bitkiler arasında yeterli mesafe bırakın ve yaprakların nemli kalmasını önleyin. Nem yağı veya karbonatlı su karışımı ile püskürtme yaparak mücadele edebilirsiniz. Yaprak küfü. Yapraklarda sarı veya kahverengi lekeler oluşturur. Bu durumda sirkeli su karışımı kullanarak yapraklara püskürtme yapabilirsiniz. Etkilenen yaprakları hemen budamak, hastalığın yayılmasını engeller. Unlu bit. Yapraklarda beyaz, pamuksu bir yapı oluşturur. Nem yağı veya kükürt bazlı organik ilaçlarla bu hastalıkla mücadele edilebilir. Etkilenen yaprakları budayarak bitkinin sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Zararlı böcekler. Yaprak bitleri, bitki öz suyunu emerek büyümeyi yavaşlatır. Doğal böcek ilaçları veya neem yağı ile mücadele edebilirsiniz. Ayrıca uğur böcekleri gibi faydalı böcekler kullanarak doğal yollardan kontrol sağlayabilirsiniz. Örümcek akarları. Yapraklarda küçük delikler açar ve bitkiye zarar verir. Sarı yapışkan tuzaklar kullanarak kontrol edebilir. Ayrıca neem yağı ile yapraklara püskürtme yaparak bu zararlılarla mücadele edebilirsiniz. Tripsler. Yaprakları delerek zarar verirler. Sarı yapışkan tuzaklar ve neem yağı kullanarak bu zararlıları kontrol edebilirsiniz. Faydalı böcekleri bahçenize çekerek zararlılarla doğal yolla mücadele etmek de etkili bir yöntemdir. Verim artırma teknikleri. Toprağın zenginleştirilmesi. Bitkinizin daha fazla meyve vermesi için toprağın mineral bakımından zengin olmasına dikkat edin. Kompost veya solucan gübresiyle toprağı zenginleştirebilirsiniz. Haftada bir kez kompost çayı veya balık emülsiyonu kullanarak bitkilerinizi destekleyebilirsiniz. Budama. Salatalık bitkilerinin yan dallarını budamak, ana gövdeye daha fazla enerji gitmesini sağlar ve bu da verimi artırır. Bitkinin alt yapraklarını ve hastalıklı bölümlerini düzenli olarak budayın. Ayrıca gereksiz sürgünleri alarak bitkinin enerji tasarrufu yapmasına ve meyveye daha fazla besin göndermesine yardımcı olabilirsiniz. Tozlaşmayı teşvik etme. Arıların ve diğer tozlayıcıların bahçenize gelmesi için çiçekli bitkiler yetiştirebilirsiniz. Eğer bahçenizde arılar yoksa bir fırça kullanarak çiçeklerin arasında manuel tozlaşma yapabilirsiniz. Manuel tozlaşma için yumuşak kıllı bir fırça kullanarak erkek çiçekten aldığınız poleni dişi, çiçeğin ortasındaki stigma kısmına uygulayabilirsiniz. Dişi çiçeklerde meyve oluşmasını sağlamak için erkek çiçeklerden polenleri dikkatlice taşıyabilirsiniz. Ayrıca tozlaşma sürecini artırmak için sabah erken saatlerde
çiçeklerin taze olduğu bir zamanda manuel tozlaşma yapmanız daha etkilidir. Bu yöntem sıcaklığın daha düşük olduğu ve polenin daha taze olduğu zamanlarda en iyi sonuçları verir. Hasat ve depolama. Hasat zamanı. Salatalıkların hasat zamanı geldiğinde meyveler parlak yeşil olmalı ve boyları ideal uzunluğa ulaşmış olmalıdır. Hasat için en uygun zaman sabahın erken saatleridir. Çünkü bu dönemde salatalıkların su içeriği yüksektir ve tazeliklerini daha iyi korurlar. Olgun salatalıkları büyüdükçe bitkiden düzenli olarak toplayarak daha fazla meyve oluşmasını sağlayabilirsiniz. Düzenli hasat, bitkinin enerjisini yeni meyveler oluşturmak için kullanmasına olanak tanır. Meyveleri çok büyümeden toplamak, bitkinin daha verimli olmasına ve meyvelerin daha lezzetli olmasına yardımcı olur. Aşırı büyümüş salatalıklar sertleşebilir ve tadı bozulabilir. Bu nedenle ideal boyutlarına ulaştığında hasat edilmelidir. Doğru hasat tekniği. Salatalıkları hasat ederken meyveyi nazikçe tutarak ve bir bıçak veya makas yardımıyla sapından keserek toplayın. Salatalıkları koparmak bitkiye zarar verebilir ve sonraki meyve oluşumunu olumsuz etkileyebilir. Hasat sırasında bitkiye zarar vermemek için temiz ve keskin bir bıçak kullanmanız önemlidir. Ayrıca her hasat işleminden önce bıçağınızı sterilize ederek hastalıkların yayılmasını önleyebilirsiniz. Depolama yöntemleri. Topladığınız salatalıkları taze tutmak için serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Özellikle buzdolabında saklarken salatalıkları plastik bir poşete veya hava geçirmez bir kaba sararak nem kaybını önleyebilirsiniz. Salatalıkları buzdolabında saklamak tazeliklerini korumalarına yardımcı olur, ancak doğrudan soğuk hava akışından korumalısınız. Salatalıkların nem kaybetmemesi için plastik bir poşete sararak buzdolabında saklayabilirsiniz. Ayrıca salatalıkları buzdolabının sebzelik bölümünde saklamak daha uygun bir nem oranı sağlayarak meyvelerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Salatalıkları daha uzun süre saklamak isterseniz turşu yapabilirsiniz. Turşu yaparken salatalıkları önceden yıkayıp kurulamayı unutmayın ve turşu kavanozlarını serin ve karanlık bir yerde saklayarak lezzetlerini koruyabilirsiniz. Turşu yapımında sirke, tuz ve su oranlarını dikkatlice ayarlamak hem lezzet hem de raf ömrü açısından önemlidir. Ekstra öneriler. Salatalık yetiştirirken sıcak yaz aylarında bitkileri güneşin zararlı etkilerinden korumak için gölgelendirme yöntemleri kullanabilirsiniz. Gölgelendirme için geçirgen gölgelikler veya eski çarşaflar kullanarak bitkilerin fazla güneş ışığından korunmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca zararlı otlarla mücadelede malç kullanımı oldukça faydalıdır. Organik malç, yani saman, ağaç kabuğu, yapraklar kullanarak toprağın üzerini kapatmak, zararlı otların büyümesini engeller ve toprağın nemini korumaya yardımcı olur. Toprağın nemini korumak için düzenli olarak malç ekleyebilir ve sulama işlemlerini sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yaparak suyun buharlaşmasını azaltabilirsiniz. Bu yöntemlerle salatalık bitkilerinizin sağlıklı kalmasını ve daha verimli ürün vermesini sağlayabilirsiniz. Salatalık yetiştirme süreci boyunca karşılaşabileceğiniz diğer zorluklar ve çözümleri hakkında bilgiler verdik. Umarım bu rehber, evde veya bahçede salatalık yetiştirmek isteyen herkes için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.